Kimsenin yüksek sesle söylemek istemediği halının altına süpürülen o soğuk gerçekle başlayalım. Eğer 30 ile 35 yaş aralığında biriyle flört ediyorsan aslında farkında olmadan görünmez bir mayın tarlasının tam ortasında yürüyorsun demektir. Bu durum bu yaş grubundaki herkesin sorunlu olduğu veya kötü niyetler taşıdığı anlamına tabii ki gelmiyor. Mesele niyetlerden çok daha derin bir yapısal bozukluk. Ama hala aktif şekilde flört havuzunda olanlar söz konusu olduğunda orada çok spesifik ve tehlikeli bir alt küme var. Bu grubu, bu psikolojik dinamikleri anlamazsan başkasının geçmişte biriktirdiği acelenin bedelini sen kendi huzurunla ödersin. Buradaki asıl risk senin yetersizliğin ya da karakterinle ilgili değil. Tamamen karşı tarafın içindeki o zaman daralıyor paniğiyle ilgili. Ancak bu panik doğrudan senin hedef alan bir silaha dönüşür. Çünkü bu dönem birçok insan için duygusal olarak aşırı yüklü, mantığın baskılandığı bir evredir. Buradaki en büyük yanılgı sorunun bağ kuramamak olduğunu sanmaktır. Oysa asıl sorun bağ kurma sürecinin artık tamamen ortadan kalkmış olmasıdır. İnsanlar artık birbirini tanımak için değil, kendi hayatlarındaki boşlukları kapatacak birer yama bulmak için masaya oturuyorlar. Bu sürecin neden bu kadar mekanikleştiğini ve seni nasıl bir nesneye dönüştürdüğünü birazdan adım adım tüm çıplaklığıyla göreceğiz. Önce şu sert gerçeği masaya yatırıp kabul etmemiz gerekiyor. Bu yaş aralığında sakin, dengeli ve duygusal olarak gerçekten bir ilişkiye hazır olanların büyük bir kısmı çoktan eşleşti. 20'li yaşların sonunda ya da 30'un hemen başında kendi hayatlarını, düzenlerini ve duygusal stabilizasyonlarını kurup sahneden çekildiler. Şu an flört havuzunda kalan kitle maalesef tüm yaş grubunu temsil eden homojen bir yapı değil. Karşındaki kişi belirli bir sürecin içinden geçmiş, üzerine binlerce hayal kırıklığı biriktirmiş ve belki de defalarca yanlış insana yatırım yaptım hissiyle hırpalanmış bir alt grubun temsilcisidir. Bu birikmiş öfke ve hayal kırıklığı onların yeni tanıştıkları birine, yani sana sıfırdan ve ön yargısız davranmalarını imkansız hale getirir. Mesele sadece tabii ki sen değilsin. Mesele onların geçmiş ilişkilerinin hayaletleridir. 20'li yaşların o kontrolsüz deneme yanılmaları, bir türlü bağlanamayan eski sevgililer, yarım kalan hikayeler ve terk edilme korkuları. Bunların hepsi seninle içtiği o ilk kahvede masanın üzerindedir. Sen büyüklerin hiçbirini yaratmamış olsan da, hatta hayatın boyunca onlara zarar vermemiş olsan bile her hareketinde o eski yaraların etkisini hissedersin. Bir başkasının faturasını ödeyen bir borçlu gibisin. 30'lu yaşların ortasındaki bu tehlikeli flörtleşme biçiminde süreç artık bir keşif olmaktan tamamen çıkar ve bir değerlendirmeye dönüşür. Artık kimse bu insan nasıl biri diye sormuyor. Bunun yerine bu insan benim listemdeki kutucukları işaretliyor mu diye bakıyor. Bir kahve randevusu artık samimi bir sohbet değil, arka planda soğuk bir kontrol listesinin çalıştığı bir mülakattır. Gelir düzeyi, gelecek planları, evlilik hızı, çocuk isteği ve sosyal statü. Bunların hepsi daha birbirinizin en sevdiği rengi bile bilmeden masaya boca edilir. Bu yaklaşım sağlıklı bir bağlanma arzusu değildir. Bu orduna yeni bir asker almaktır. Karşı taraf seni bir birey, özgün biri olarak görmez. Seni sadece kendi hayat senaryosunda boş kalan bir rolü dolduracak bir figür olarak görür. Sen kendi duyguların ve arzularınla var olan bir insan olmaktan çıkıp karşı tarafın biyolojik veya sosyal zaman çizelgesini kurtarması beklenen bir kurtarıcıya dönüşürsün. Bu muazzam baskı daha aramızda gerçek bir elektrik veya bağ oluşmadan başlar ve seni nefessiz bırakır. İlişki başlamadan önce şartnamesi yazılmış bir sözleşme gibi önünde durur. Ya imzalarsın ya da vakit kaybedemem denilerek kenara itilirsin. Bu acelenin, bu saldırılarınızın adı genellikle ambalajlanırken olgunluk veya ne istediğini bilmek olarak pazarlanır. Ama çoğu zaman bu derin bir korkunun ve yetersizlik hissinin düzgün kelimelerle süslenmiş,
makyajlanmış bir halidir. Yavaş gitmek istediğinde bu oyalamak olarak yaftalanır. Üzerinde düşünmek istediğinde kaçmak diye etiketlenirsin. Kendi sağlıklı sınırlarını korumaya çalıştığında ise ciddiyetsizlikle suçlanırsın. Oysa sağlıklı her bağın kendine has doğal bir ritmi vardır. Tıpkı bir organizmanın büyümesi gibi. Bu ritim insanların stres altındaki uyumunu test eden, gerçek karakterlerin maskeler düştüğünde ortaya çıkmasını sağlayan tek emniyet sibobudur. Bu ritim karşı tarafın acelesiyle ezildiğinde ortaya bir bağ değil, sadece kağıt üzerinde kalan bir mutluluk sözleşmesi çıkar. Bu noktadan itibaren senden beklenenlerin listesi her geçen gün kontrolsüzce artar. Artık sadece bir partner değil, aynı zamanda bir duygusal destek ünitesi, gelecek garantisi veren bir sigorta poliçesi, her anı planlayan bir asistan ve karşı tarafı sakinleştiren bir terapist olman beklenir. Geçmişin yaralarını onaran, önceki sevgililerin bıraktığı hasarı tamir eden o yorgun figür haline gelirsin. Senin kendi hikayen, kendi hayallerin ve kendi önceliklerin yavaş yavaş ikinci plana itilir. Kendi hızın, kendi şüphelerin ve zamana olan ihtiyacın karşı tarafın acil durum sirenleri arasında kaybolur gider. İlişki artık iki özgür ruhun ortak bir yolculuğu olmaktan çıkıp bir tarafın hayatındaki yangını söndürme çabasına, onun acil ihtiyaçlarına çözüm üretme projesine dönüşür. Bu durum o kadar sinsi bir şekilde gerçekleşir ki fark ettiğinde çoktan kendi sınırlarını terk etmiş olursun. Bedeli ise çok ağırdır. Kendini başkasının zaman tünelinde hapsolmuş bir mahkum gibi hissedersin. Sevgi sandığın şeyin aslında bir ihtiyaç giderme operasyonu olduğunu anladığında ise genelde iş işten geçmiş olur. Üstelik bu baskı sadece ilişkinin içinden, yani o iki kişilik odadan gelmez. Dışarıdaki aile soruları, evlenen arkadaş çevresi ve sosyal medyadaki o sahte mükemmel hayat kareleri hepsi birleşip karşı tarafı senin üzerine iter. Karşı taraf randevuya geldiğinde yalnızca seni değil, arkasında onu izleyen ve yargılayan devasa bir izleyici kitlesini de tatmin etmeye çalışıyordur. Bu aşamada verilen tepkiler her geçen gün daha da sertleşir. Sabırsızlık bir karakter özelliği haline gelir. Tanışıklığın üzerinden 2 hafta geçmeden biz neyiz soruları başlar ve etiketler en acımasız şekilde yapıştırılır. Henüz bir bağ kurulmadan senin hakkında çoktan bir yargıya varılmıştır ve bu yargı genellikle senin gerçekliğinle değil, onların korkularıyla ilgilidir. Burada kimseyi tek başına suçlamak ya da kurban ilan etmek niyetinde değilim. Ama bir şeyi cam gibi net görmen gerekiyor. Başkasının kendi hayatında yarattığı o suni zaman baskısı senin omuzlarına yüklenmiş bir sorumluluk değildir. Acele etmek samimi bir bağ kurmanızı sağlamaz, aksine var olan o küçük filizi de ezer geçer. Baskı hiçbir zaman gerçek bir sevgi üretmez. Sadece boyun eğme veya kaçma tepkisi yaratır. Eğer birisi seni gerçekten tanımaya emek vermeden sadece elindeki takvime bakarak senden hayati kararlar istiyorsa o kişi seni istemiyordur. O kişi sadece kendi hayatındaki o boş rolü dolduracak herhangi birini istiyordur ve sen şu an sadece o rol için bir adaysın. Bunu fark ettiğin an yapılacak tek bir şey var. Kendi hızını koru ve sınırlarından milim taviz verme. Çünkü yanlış bir hızla sadece başkası istiyor diye girilen ilişkiler sadece aylarını değil, geri kazanamayacağın koca yıllarını senden alıp götürür.